8'de Sağlık'ta şimdi konuğumuz ortopedi, travmatoloji ve omurga cerrahisi uzmanı Profesör Doktor Hayati Aygün. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyiyim, teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Biz de iyiyiz. Sağ olun hocam. Hoş geldiniz. Bugün yaşlanan omurgayı konuşacağız. Evet. Öncelikle yaşla beraber omurgada ne tip rahatsızlıklar ortaya çıkar? Evet. Şimdi omurga tabii çok kompleks bir yapı. Eşsiz biyomekanik özellikleri olan bir yapı. Çünkü hem öne arkaya yüklenmeler hem de rotasyon hareketlerine cevap veren bir yapı. O yüzden de her santimetre karesine hatta milimetre karesine ciddi yüklenmeler söz konusu. Ama omurga tek başına bir standart bir materyalden oluşan bir yapı değil aynı zamanda. Kemik var, bağlarımız var, kıkırdaklarımız var, eklemlerimiz var ve içeriden geçen omurilik ve sinir köklerimiz var. Dolayısıyla zaman geçtikçe bu kadar kompleks biyomekanik yapıya sahip olan omurgada artık belli aşınmalar söz konusu oluyor. Bir de buna yaşlılığa bağlı beslenme bozuklukları, çevresel faktörler, alışkanlıkların eklemiş olduğu ilave etkenlerle omurgalarda maalesef deformasyonlar, biyomekanik yapının bozulması, normal dizilimin bozulması, yanında kireçlenmeler ve bunların oluşturduğu bir semptomlar zinciri, yani bulgular zinciri ortaya çıkıyor. Hocam yaşlı omurga hastalarında hangi tedavi yöntemleri kullanılır? Evet, şimdi yaşlı omurgası kesinlikle genç veya erişkin insanlarda olandan farklıdır. Çünkü dediğimiz gibi yaşlılardaki kemik kalitesi ve yoğunluğu gençlerden daha zayıf. Aynı zamanda bağlarda elastisiyet azalmış olur ve diğer taraftan da bizi dengede tutan, omurgayı dengede tutan ön ve arkada yerleşik kas gruplarında da yine aynı şekilde bir takım deformasyonlar oluştuğu için yaşlı omurgasını tamamen farklı bir şekilde değerlendirmeniz gerekiyor. Dolayısıyla biz yaşlıda omurga hastalıklarını hasta bazlı değerlendirmemiz gerekiyor. Hastanın kemik yapısı, deformitesinin olup olmaması, günlük işte sigara vesaire gibi alışkanlıkların olup olmaması, geçmişte yaptığı veya şu anda yapmakta olduğu işleri gibi birçok faktörü bir araya toplayıp ona göre tedavi planlamamız gerekiyor. Tabii hastalığın türüne göre değişik tedavi yöntemleri var. Eskiden daha agresif tedaviler uygulanıyordu ama şimdi yine günümüzde öncelikle hastanın günlük yaşantısının modülasyonu, yani onun bir takım değişikliklere uğratılması. İkinci önemli konu, eğer gerekiyor ise fizik tedavi ve yine ilaçlarla tedavi edilmesi. Ardından eğer onlarla başa çıkılamayacak ve devam eden, ilerleyen hastalık söz konusu ise de bu defa tabii ki cerrahi tedaviler söz konusu oluyor. Ve cerrahi tedavilerinde altında bir sürü ayrı tedavi, cerrahi tekniklerini sıralamamız mümkün. Ben onu sorayım hocam size. Şimdi omurga cerrahisi açısından özellikle yaşlanan omurgada öne çıkan veya daha çok kullandığınız teknikler var mı? Nelerdir? Var. Çok güzel bir soru. Şimdi bir kere yaşlı hasta grubumuzun korkulu rüyası var. Vida konulması. Ve maalesef geçmişten günümüze kadar her birimiz omurga cerrahları olarak enstrümantasyon dediğimiz, hastanın kemiklerine vidalar yerleştirip bir takım çubuklarla düzeltilmesi, işte açılarının değiştirilmesi, eklemlerin hareketsiz hale getirilerek ürettiği ağrının durdurulması, doğurduğu ağrının durdurulması gibi yöntemlere başvuruyorduk ama zamanla gördük ki hem yaşlı omurgasının özellikleri hem de enstrüman ve biyomekanik uyumsuzluk, enstrümanın kemikle olan biyomekanik uyumsuzluğu yanı sıra aynı zamanda eklemlerdeki dondurma, yani füzyon işlemi dediğimiz eklem hareketlerinin durdurulmasının ciddi komplikasyonlarıyla karşılaştık yıllar içerisinde. Dolayısıyla işte ne olması gerekir cerrahi olarak? Bir, eklem hareketlerine mümkün olduğu kadar izin verecek, kemik ile fazla işlem uygulanmayacak, eğer gerekiyorsa hastanın zayıflamış kemiğine uygun implant ve implantasyon tekniğinin seçilerek uygulanması gereken tedavi yöntemleri var. Bunları sıralayacak olursak, hastada kırık, mesela hangi hastalıklar daha fazla yaşlılarda cerrahi tedavi gerektiren? Osteoporotik kırıklar. Osteoporotik kırıklar. İkinci grup travmatik kırıklar. Yine kemik erimesi olduğu için. Üçüncü grupta ne var? Kanal darlıkları. Omurganın geçmiş olduğu, omuriliğin geçmiş olduğu omurga kanalı darlıkları.
Diğer grup daha az olmakla birlikte disk hastalıkları. Yani dejeneratif disk veya disk herniyasyon, fıtıklaşmalar, bel fıtıkları, boyun fıtıkları. Başka bir grup daha var, işte bel kaymaları, yani stabilizasyon bozuklukları. Temel olarak 4 ana grupta yaşlılıktaki omurga hastalıklarını gruplandırabiliriz. Bunların her birisine yönelik tedaviler olmakla beraber, ki yine altın standart tabii açık veya mikro cerrahi yapılması, ama son yıllarda gelişen teknolojik yöntemler, teknolojinin yoğun kullanıldığı yöntemler, işte endoskopik yaklaşımlar gibi daha minimal invazif, hastada daha büyük yaralar açılmaksızın, kas veya fasyaların daha fazla kesilmeden sadece hedefe yönelik cerrahi yöntemlerimiz var. Mesela eğer kırık mümkünse biz onu sadece kifoplasti veya vertebroplasti dediğimiz kırık kemik içerisine balonla bir kavite oluşturup onun içerisine kemik çimentosu olarak halk arasında tabir edilen sement enjekte edilmesi yöntemi çok oldukça sık kullandığımız bir yöntem. Diğeri, eğer ona rağmen stabilizasyon sorunu varsa, yani hastada hala bel kayması veya ağrılı bel hareketleri yoğunsa, bu defa ciltten geçerek koyduğumuz vidalar söz konusu. Yani kesmeksizin, açmadan perkutan yöntemler dediğimiz ciltte küçük delikler açıyoruz. Bir takım cihazlar altında kemik içerisine vidalar yerleştirip sonra o vidaları da zayıflamış kemiği iyi tutsun diye onun içerisine yine ilaç enjekte edip bir ağaç kökü gibi kemiğin içerisinde tutunmasını sağlayan yöntemler uyguluyoruz. Eğer stabilizasyon gerekmiyorsa, yani vida konulması gerekmeden ama fizik tedaviye cevap vermeyen sorunlarımız varsa, bu defada hatta diyebilirim ki yaşlılardaki hastalıkların %90'ını artık tamamen endoskopik yöntemlerle halledebiliyoruz. Hocam peki yaşlılarda ameliyat süreçleri sıkıntılı mıdır, riskli midir? Evet. Tedavi takibi nasıldır? Farklı Çok mıdır? güzel bir soru tekrar. Teşekkür ediyorum bunun için. Yaşlılarda kesinlikle cerrahi riske sokan çok önemli bir faktör var. Yani ameliyatta hastayı riske sokan en önemli faktör hastanın biyolojik rezervlerinin kaybedilme riski. Yani kanama. Yaşlı hastaların mevcut rezervini yerine koyması, idame etmesi, ki zaten azalmış rezerve sahip, bunları yerine koymanız çok zor olduğu için cerrahi sonrası hastaların geri dönmesi çok zor oluyor. Açık cerrahi o yüzden mümkün olduğu kadar tercih etmiyoruz. Çünkü kanama sadece kanın kaybı değil. Hastanın bünyesindeki vitaminlerin, proteinlerin, bütün minerallerin hepsinin birlikte kaybına yol açıyor. Hormonların dahi kaybına yol açıyor. Ve bunu tekrar yerine koymanız için sindirim sistemini kullanmanız gerekiyor, ama yaşlı hastalarda sindirim problemleri zaten had safhada. Dolayısıyla hastanın rezervinin kaybedilmeyeceği cerrahi yöntemleri özellikle seçiyoruz. Anestezinin genel olması, lokal olması risk faktörü olmakla birlikte hastanın rezervi korunduğu takdirde bu çok büyük bir şey ifade etmiyor. Dolayısıyla biz hastaların iyileşme sürecini önce nasıl karar veriyoruz? Yaptığımız işlem karar veriyor. Eğer açık cerrahi yapıyorsak mutlaka kanamadan cerrahi tamamlamamız gerekiyor. Hatta bazen aşamalara ayırmamız gerekiyor ve mümkünse mutlaka kapalı işlemler dediğimiz, yani perkutan veya minimal invazif işlemler yapmamız gerekiyor ki hastayı kanatmadan cerrahi sonuçlandırabilelim. Eğer hastanın rezervini koruyacak şekilde cerrahiden çıkarabildiyseniz iyileşme süresi normal erişkin insanlardan çok da farklı seyretmiyor. Yine de omurga cerrahisinde bu yaşlanan omurgada veya yaşlı hastalarda sonuçlar daha genç gruba göre biraz daha düşük oluyor. Bunun sebebi ne hocam? Omurilikte kanal darlığı oluşuyor yaşlılıkta, kireçlenmelere bağlı. O kanal darlığı arkadaki omurganın arkasından geçen kas gruplarına giden sinir köklerini de etkiliyor. Ona bağlı olarak arkadaki kas gruplarında atrofi dediğimiz erimeler söz konusu oluyor. Bakın ne oluyor o zaman? Yaşlıdaki omurga hastalığı başka sorunları da yanında getirmiş oluyor. Tetikliyor. Bu yüzden biz sorunu ortadan kaldırdığımız halde hasta çok iyi iyileşemeyebiliyor. Neden? Çünkü kası yok. O zaman ne oluyor? Ön kas grupları dominant duruma geçiyor. Arka zayıf kaldığı için hastayı öne çekiyor ve giderek kamburlaşıyoruz. Eğer açık cerrahi uygularsanız zaten kas stoğu zayıflamış hastanın arkadan kaslarını ayırıp bir de ekartör yerleştirirseniz onu tamamen kaybetmiş oluyorsunuz. Ve hastalar maalesef işte o yüzden hastaya göre cerrahi seçmemiz gerekiyor.
Yani eğer kas gruplarını koruyabilirsek, hastanın biyomekanik dinamizmini koruyabilirsek o zaman aslında iyileşme süreçleri gençlere yakın oluyor. Ama dediğim gibi arkadaki kas zafiyeti, kemik dokularının daha artık zayıflamış olması, eklem kapsüllerinin ve bağların da sertleşmiş olması, elastisitesini kaybetmiş olması, oraya eklenen cerrahi işlemlerin toleransında bir miktar sorunlara yol açtığı için tabii ki yaşlı hastalarda sonuç almak o kadar kolay olmuyor. Hocam çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Ağzınıza Teşekkür sağlık. ederim. Çok Sağ güzel olun sohbet hocam. oldu. Bugün 8'de Sağlık'ta konuğumuz ortopedi, travmatoloji ve omurga cerrahisi uzmanı Profesör Doktor Hayati Aygün ile biz yaşlanan omurgayı, yaşlanan omurgadaki cerrahi tedavi seçeneklerini ve sonuçlarını konuştuk. Çok güzel bir sohbet oldu. 8'de Sağlık kaldığı yerden devam ediyor.